Çevre kirliliği, hava kirliliği tek başına bir risk faktörüdür. Kalp krizinde. Tabii. Bir insanın hayatında sigara ve alkol olması mı daha tehlikeli kalp krizi açısından, yoksa stres, sıkıntı, üzüntü? Hepsi. Yani hangisi daha çok tetikler kalbi? Sigara bir numara. Sigaranın kalp damarlarında veya damar tıkanıklığına yol açmadığını iddia etmek dünyanın düz olduğunu iddia etmeye benzer bana göre. Ailede erken yaşta 50 yaşın altında ani kalp durması varsa bu çok önemsenmeli. Ne kadar güzel, tansiyonum yerinde deyip biz devam ediyoruz hayatımıza ama bilmiyoruz içeride ne olduğunu. Bilmiyoruz ama bunlar tabii ki nefes darlığıyla geliyor. Ne kadar sıklıkla, en azından genel bir check-up, yani çok ayrıntılı olmasa bile hayat kurtaran bölgelere baktırmamız gerekiyor. Haftada bir gün halı sahadan bir kalp krizi gelir. Dünyada teknoloji geliştikçe inanılmaz şeyler üretilmeye başlandı. Ailenizde kalp hastalığı varsa, ani ölüm gibi bir hikaye varsa mutlaka bir kontrolden, check-up'tan geçin. Başka şeylere hoş geldiniz. Ekin Olcayto ben. Her zaman olduğu gibi harika bir konuğum ve muhteşem bir konuğum var. Çok değerli bir hocamız. Kendisini de defalarca aynı zamanda televizyonda ağırladım. Ve bugün de bu kadar işinin gücünün arasında YouTube kanalıma gelmeyi kabul etti, sağ olsun. Değerli hocamız Profesör Doktor Mehmet Vefik Yazıcıoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi çok ki teşekkür geldiniz. ediyorum Çok davetiniz teşekkür için. ederim. Çok mutluyum. Şimdi televizyonda süremiz kısıtlı olduğu için lafımız yarım kalıyor. Fakat Evet. bu kalp meselesi önemli hocam. Evet. O yüzden ben böyle birazcık böyle geniş bol bol konuşmak istedim Tabii ki. sizlerle. Çünkü hafta 8 gün 9 kalp krizi hikayesi duyuyoruz ve artık hani eskiden yaşlılar ölürdü bu işten. Gencecik insanlar, işte en son oyuncu Evet. Ece İrten'in haberini Maalesef. aldık. Ne oluyor bizim kalplerimize? Yani Ne bir oluyor? genel soruyla başlayalım, sonra ayrıntılara girelim. Çünkü yaşam tarzımız değişti. Tek kelimeyle başlayayım. Yani yaşam tarzımız değiştiği için ve her türlü mesela kötü beslenme, hareketsizlik, kötü alışkanlıklar, bunlar o kadar bizim hayatımıza girmiş durumda ki bundan kaynaklanan daha genç kişilerde görmeye başladığımız bir kalp damar hastalığı söz konusu olmaya başladı. Çünkü genetik olarak siz mesela bir risk taşıyor olabilirsiniz. O risk belli bir yaşta kendisini gösterir. Mesela 50'den 55'ten sonra kendisini gösterebilir. Ama siz yaşam tarzınızı eğer doğru bir şekilde ayarlamazsanız baştan, eğer uyku, hareket, beslenme, alışkanlıklar konusunda çok gevşek ve uygunsuz bir yaşam tarzınız varsa o zaman bunlar geriye doğru gelmeye başlıyor. Ve aslında mesela hani gençlerden yine bahsedersek, gençlerin şu anda benim de kızım var, oğlum var. Onlardan da fark ettiğim bir takım farklılıklar var. Biz işte X kuşağıyız, onlar Z kuşağı falan diye gidiyor. Bakıyorum ki işte gece yarısı mesela siparişler. Ay evet. Değil mi? Mesela gece yarısı siparişler verilebiliyor. Tabii gece tatlı çekiyor insanın canı. Tatlı çekiyor. Mesela o saatte siz tatlıyı yediğiniz zaman saat 12'de mesela bir profiterol siparişi verdiniz ve onu yediğiniz zaman ne oluyor? Zaten balon balığı gibi uyanıyorum ben, öyle bir şey yaparsam yapmıyorum artık. Yani insülin bir anda yükselmeye başlıyor. Yani siz orada vücudunuzdaki normal biyolojik ritmi aslında kendiniz bozmaya başlıyorsunuz. Bu tabii ki bireysel riskler. Onun dışında çevresel riskler de var. Nasıl? Mesela çevre kirliliği, hava kirliliği tek başına bir risk faktörüdür. Kalp krizinde. Tabii. Mesela metropolde yaşıyor olmak bir risk faktörüdür. Çünkü hava kirliliğinden kaynaklanıyor. Şimdi ben yeni başka bir yere taşındım. Böyle biraz daha temiz havaya geçtim. Ay, Aradaki farkı kendim bile hissedebiliyorum. Gerçekten öyle. Çünkü o metropoldeki binalar arasında sıkışmış hava kirliliğinin de yarattığı, bir çevre kirliliğinin de yarattığı bir risk faktörü var. Stres faktörü var, trafik faktörü var. Yani trafikte insanlar sürekli gergin vaziyette gitmiyorlar mı? Evet, bir 15 dakikalık yola 1,5 saatte gidince insana gerçekten bir sinir basıyor. O sinir de kalp krizi tetikliyor aslında, değil mi? Tabii ki. Yani o stres kortizolu yükseltiyor. Yani bunun bilimsel karşılığı var. Bu sadece olayın psikolojik açıklaması değil.
Ha. Yani hormonal açıklaması var. Kortizol yükseldiği zaman, adrenalin yükseldiği zaman, aldosteron yükseldiği zaman tansiyon da yükselir, damarlar da büzülür ve pıhtılaşmaya eğilim artar. Dolayısıyla mesela bunlar hep böyle yan yana konulan bir, yani tesbih tanesi gibi bu bütün risk faktörlerini yan yana koyabilirsiniz. Aslında biz şu anda yaşam tarzı olarak mesela 100 sene önceki bir atalarım veya işte dedelerimizden çok farklı yaşıyoruz, Çok. değil mi? Çok farklı yaşıyoruz. Sürekli ekran başındayız mesela. Yani Onlar ata binerdi mesela. Evet. Ata binerdi, araba bile kullanmazdı. uyumadan önce hadi 2 el daha oyun oynayayım diyorsun mesela. Evet. O şimdi mavi bunlar ışığa işte- maruz kalıyorsun. Tabii ki, çünkü bizim genlerimiz bir şekilde bazı şeyleri kaydediyor. Yani insanoğlunun tabii ki bilimsel olarak bahsedilen şeyi, yaşam ömrü 300 bin senelere kadar dayanıyor. Ama medeni insanı, yani işte avcı toplayıcıdan tarım insanına geçişi 10 bin sene olarak söylüyorlar falan. Şimdi düşünün, yani son 20 senede bile hayatımız ne kadar değişti, değil mi? Tabii canım. Yani 10 bin sene önceki insan yapısıyla bugün değil de hani 100 sene önceki insan profilini karşılaştırdığınızda küçük farklı. Bambaşka. Ya bugün bambaşka. Bugün bambaşka. Adamlar hava kararmadan yemek yiyormuş, ezanla uyuyorlarmış. Sabah Tabii. 5'te de uyanıyorlarmış. Tabii. Biz gecenin bir saatine kadar telefonlar, Telefonlar, yemekler, şeyler. Yani benim genelde gördüğüm bu konuda bana gelen hastalar içerisinde işte hocam bu kalp krizleri arttı çünkü aşılardan. Çünkü aşılardan. Doğru mu bu? Bu aslında bilimsel olarak doğru değil. Neden? Çünkü bununla ilgili yapılmış klinik çalışma var. Retrospektif olarak yapılmış klinik çalışma var. Yaklaşık 2,5 milyon insanı geriye doğru taramışlar. Aşı yapılan kişilerde aşı yapılmayanlara göre kalp krizinin daha az olduğunu göstermişler ve bunu dünyanın en prestijli dergisinde, bilimsel dergisinde yayınlamışlar. Şimdi biz bunu görmezden mi gelelim? Yani evet. Burada bilimsel bir gerçek var. Tamam mı? Şimdi Türkiye'de bazı şeyler hep spekülasyon üzerine gidiyor. Bazı şeyler bir alışkanlık. Çünkü insanlar Ama işte bir şeyi gözle suçlamayı görülür seviyor. derecede de arttı hocam. Yani ben de şimdi hani bir daha aşı olun ama deseler işte niye olmam bunu yani. Şimdi bunu söyleyen bir kişinin, yani hocam hep aşılardan diyen bir kişinin sigara, alkol, kötü beslenme tabii. konusunda kendisini Dibe vurmuş. yargıladığına hiç şahit oldunuz mu? Yok. Evet. Doğru. Ya onu birazcık böyle kurcalayınca anlıyorsunuz. Doğru. Peki şunu merak ediyorum. Bir insanın hayatında sigara ve alkol olması mı daha tehlikeli kalp krizi açısından, yoksa stres, sıkıntı, üzüntü, Hepsi. yani hangisi daha çok tetikler kalbi? Sigara bir numara. Yapmayın ya. Tabii sigara bir numara. Alkol nispeten. Çünkü alkolün de başka zararları var. İşte kalp mesela kaslarını gevşeten, işte ritim bozukluğuna yol açabilen bir özelliği var. Ama sigara özellikle damar içerisinde kolesterolün birikmesine, plakların gelişmesine, darlıkların gelişmesini çok çabuk hızlandıran bir şey. Şimdi bu konuda da mesela sigara severler de şöyle itiraz ediyorlar. Benim dedem 80 yaşına kadar sigara içti, hiçbir şey olmadı. İşte kalp Öyle de damarları insanlar var ama ya Evet, gerçekten. mesela öyle insanlar var ama şimdi bakın, bunu topluma şu şekilde söylemek lazım. Yüzde olarak toplum bir çan eğrisinden oluşur. Yani mesela 1000 tane insan olduğunu düşünelim. Bu 1000 insanın, yani bu çan eğrisini aldığımız, araştırma yaptığımız 1000 kişi olduğunu düşünelim. Bu 1000 kişinin 600'ü, 700'ü bundan olumsuz etkileniyor. Arada etkilenmeyen 3, 5, 10, 20, 30 bu konuyu değiştirmez. Yani sonuçta anlatabildim mi? sonsuz zararlı bir şey Yani istatistik üzerine gider her şey. Her şey aslında hesaplı bir şeydir. Yani bilim istatistik üzerine, hesap üzerine bazı kararları alır. Dolayısıyla sigara ile ilgili bir tartışma yok ki. Yani sigaranın kalp damarlarında veya damar tıkanıklığına yol açmadığını iddia etmek dünyanın düz olduğunu iddia etmeye benzer bana göre. Tabii. Yani o konuyla ilgili gerçekten herkesin bırakması gerekiyor. Yani bir şekilde bunu başarmamız gerekiyor. Onun altını bir kere daha çizelim. Bu bağımlılık ama çok ağır bir bağımlılık. Yani sigaranın bağımlılığı diğer o narkotik grubunu içerisinde hepsini kıyasladığınız zaman
ikinci sırada falan geliyor. Aa, Evet, ikinci sırada geliyor. Ve şu anda Türkiye sigara tüketiminde dünya ikincisi oldu, biliyor musunuz? o kadar mı oldu? Evet, Ay, çok dünya fenaymış ikincisi oldu. gerçekten. Birinci Endonezya, şu anda Türkiye ikinci. Yani bu konuda mesela siz de Avrupa'ya gidiyorsunuzdur, işte Amerika'da falan. Bu kadar rahat davranabiliyor musunuz? Mesela Mümkün değil. restoranda, O dışarıda. mümkün Mümkün değil. değil. Yani mesela Singapur'da dışarıda içmek bile yasak. Evet. Dışarıda, yani açık havada içmek yasak. Evet. Ya orada nasıl içiyorlar, ne yapıyorlar bilmiyorum ama Avrupa'da da gerçekten çok gördüm yani. Evet. Dışarıda yer yapmış adamlar ama içmek yasak yani. Evet. Yani bir şekilde bırakacağımıza inanıyorum ben. Emre Üstünçar'a buradan selamlar yollayalım. O da sigarayı bırakmak için biliyorsunuz şeyler yapıyor. Ne denir ona? O öyle bir mesleği var. Evet, sigara Herkese bırakma çok önemli bıraktırıyor. bir iş. Efsane bir şey. Fakat 50 kere çağırdı beni. Geliyorum hocam deyip hemen yan kapıdan başaracağım inşallah. Hocam şimdi birileri Allah korusun, Allah kimseye göstermesin, kalp krizinden ölüyor ve biz diyoruz ki kalpten gitti. Evet. Ama siz diyorsunuz ki her kalp krizi öyle bildiğimiz kalp krizi değil. Bazı niş hastalıklar var. Evet. Bunları biz bunların ilk öncelikle nedir? Kendimizde bunların olup olmadığını tespit etmek için ne gibi şeyler yapmalıyız? İstiyorum ki önlem almayı bilelim. Tabii ki. Nasıl yol almalıyız? Şimdi şöyle, ateroskleroz, yani kelime anlamı damar sertliği. Hı hı. Ateroskleroza bağlı koroner arter hastalığı, yani kalp damarlarında daralma başlaması, ilerlemesi ve bunun zaman içerisinde bir krize yol açması toplumda en yaygın kalp krizi nedenidir. Bu her zaman birinci sırada gelir. Bu bildiğimiz klasik kalp krizi değil bu mi? bildiğimiz dünyada en büyük sağlık sorunu nedir? Kalp damar hastalığıdır. Bir numaralı sorun olmaya devam ediyor. Öyle midir? Evet. Yani yaşam süresi uzadı ama buna rağmen bizim yaşam tarzımızın düzelmemesinden kaynaklanan Evet. yaşlı bile olsa. Eskiden 50 yaşında, 60 yaşında insanlar da kalp krizinden kurtarılamıyordu mesela bir 40-50 sene önce. Bugün biz bunların hepsine işte anjiyo yapıp, stent takıp, bypass yapıp bir takım tedavilerle sağlığına kavuşturuyoruz. İnsanın ömrü uzuyor. İnsan ömrünü uzattık ama ne oldu? Yine kötü alışkanlıklar ve şeyler çok azalmadı maalesef. Yani bakın mesela Türkiye'de, ben az önce ne dedim? Türkiye'de kötü alışkanlıklar artmış durumda. Dünyanın ikincisi olmuşuz. Ay ne kadar fena aslında Yani. Bu noktaya gelinmiş. Şimdi aterosklerozun görüldüğü yaşlar genelde 50 yaşın üzerinde oluyor. Yani biraz daha orta ve ileri yaşta oluyor. Daha genç yaşlarda da olabilir. Daha genç yaşlarda olmasına biz erken ateroskleroz diyoruz. Prematüre ateroskleroz diyoruz. Bunların genetik kodlarında bir takım sıkıntılar olduğu için ve yine bu yaşam tarzının getirdiği şeyden dolayı geriye doğru karşılaştığımız olaylar var. Ama onun dışında kalp krizi olarak tanımladığımız şey teknik anlamda bir damar tıkanıklığından kaynaklanır. Yani kalbi besleyen bir damarın tıkanmasıdır kalp krizi aslında. Yani tam kelime anlamı, Türkçe karşılığı budur. Kalp krizi eşittir kalp damarının, ya kalbi besleyen bir damarın tıkanması. Yani bu tam kelime karşılığı bu ama bazı kişiler sadece ritim bozukluğu nedeniyle damarları temiz olsa bile, hiç damarlarında tıkanıklık olmasa bile ritim bozukluğu nedeniyle ani bayılma ve ölümle kaybedilebiliyor. Ritim bozukluğu bu kadar ciddi bir şey yani o zaman. Tabii mesela niş dediniz. Mesela bu niş bir hastalıktır işte. Mesela niş hastalık dediğimiz işte kanalopatiler, kardiyomiyopatiler. Mesela siz hani şeyde bir stadyumda işte maç esnasında ölen bir sürü şey gördük değil mi? Sporcular. Evet. Sporcularda yani 25, gencecik çocuklar. Gencecik çocuklar. Şimdi bunlar her türlü eforu yapmışlar, her türlü tetkikten geçmişler, her şey yapılmış ama bu neden sahada ani ölümle kaybedildi? Mesela birkaç tane biliyoruz meşhur olan vakalar. Bunlar işte o niş hastalığa giriyor. Yani ritim bozukluğu grubuna giriyor. Damar tıkanıklığından değil de kalpteki hücrelerin iyon kanallarıyla alakalı bir genetik problem oluyor. Peki bunu tespit edemiyorlar mı önlem almak için? Bunu ya da çok gencim zaten gitmeye gerek yok falan gibi şeyler sebebiyle mi boş veriliyor? Hayır, bunu tespit edebiliyoruz ama bundan önce şüphelenmek lazım. EKG'de bazı şüpheleri vardır bunun. O şüpheyle yaklaşırsınız. Dersiniz ki bir de en önemli konu şudur. Bence
bunu mutlaka altını çizmek lazım. Ailede erken yaşta 50 yaşın altında ani kalp durması varsa, eğer böyle bir hikaye varsa bu çok önemsenmeli. Hani bazen mesela derler, hocam bizim ailede 30 yaşında 40 yaşında vefat eden şeylerimiz var, işte Tabii. amcalarımız var, işte akrabalarımız var falan. Bu çok önemli bir hikaye. Ailede ani kalp durması nedeniyle kaybedilmiş, erken ölüm tespit edilmiş bireylerin olması bence bir numaralı şey olmalı. Yani uyarı olmalı. hiçbir belirti bile yoksa ama ailede böyle bir hikaye varsa Evet, mutlaka bunları yine de biraz daha gidilmesi detaylı gerekiyor. araştırmak lazım. Onların araştırmasında bazı provokatif testler vardır. Siz EKG'de ondan şüphelenirsiniz. İşte provokatif bazı testlerle elektrofizyolojik çalışma dediğimiz bazı çalışmalar var. Hücrelerin elektrik yani şey vererek, uyarı vererek nasıl davrandığına bakıyorsunuz. Çok aslında detaylı, ince bir araştırmadır o. Anjiyo gibi yapılır aslında ama uygun kişilere, herkese yapılacak diye bir şey yok. Bu tip kişileri de bir şekilde yakalamak mümkün. Bunları yakaladıktan sonra şok pili taktığınız zaman bunların da yaşam süresi uzuyor. Kalp pili her zaman gereken bir şey değil herhalde, değil mi? Mesela genç bir insana da kalp pili takılabiliyor mu? Mesela benim teyzeme takmışlar da yaşlıydı çocuğa ama. bile takılabilir. Bir ömür onunla yaşamak zor mu? Çok mu hayatı etkileyen bir şey? Hayır. Kesinlikle öyle bir şey söz konusu değil. Cilt altına, bu genelde sol taraftaki şu omuz boşluğundaki bu cilt altına yerleştiriyoruz. Bazen sağ tarafa da yerleştirilebilir. Sadece bir kabloyla veya bazen 2 kabloyla, bazen kalp yetmezliği hastalarında 3 kabloyla kalbin belli noktalarına elektrot yerleştiriyoruz. Ama pilin de birkaç çeşidi var. Mesela şimdi sadece boşluğu dolduran, yani jeneratör gibi düşünün. Yani elektrik gittiğinde devreye giren jeneratör gibi düşünün. Nabzı, aradaki boşluğu tamamlayan piller var. Bu bir çeşit pil. A cinsi diyelim buna. Tamam. Pacemaker diyoruz biz. Bunlar boşluğu dolduruyor. B grubuna geçersek bir de şok pilleri var. Şok pili ise kalbin içerisinden kayıt alıp o kaydı değerlendirip şok verebilen piller. Mesela kriz anında. Yani kriz anında mı? Kalbin durması, ani kalp durması, ventriküler taşikardi, Tamam. ventriküler fibrilasyon gibi kalbin durmasına yol açan, hayati tehlike taşıyan ritim bozukluklarında şok veriyor. Şok veriyor. Ve bunu sıralı olarak yapıyor. Ay çok ilginçmiş. Tabii bu yani eskiden böyle bir şey yoktu değil mi? Bunlar yeni mi? Yani şöyle söyleyeyim ben size, 20-25 senedir var. Şok pilleri, tabii ICD diyoruz biz ona, ICD. Pacemaker birinci grup, ICD grubu şok pilleri ikinci grup. Bir de üçüncü grup var, o da kalp yetmezliğinde kalbin büyümesi söz konusu olduğunda kalbin iç duvarıyla dış duvarı aynı anda kasılamıyor. Yani balansı bozuluyor. Yani arabanın lastiğinden eğer örnek vermek gerekirse. Dolayısıyla biz kalbin dış duvarıyla iç duvarını aynı anda simultane bir şekilde, senkronize bir şekilde kasabilmek için 3 kablolu pil takıyoruz. Onun da adı CRT. Yani pacemaker, ICD ve CRT diye böyle bir 3 ayrı modelleri oluyor. Tabii ki uygun olan hastaya. Bu piller nasıl değişiyor? Yani o pil sonsuza kadar, yani bir kere takılıyor. 10 sene genelde gider. 10 sene. 7 ile 10 sene arasında gider. Ne kadar kullandığına göre değişir süresi. Yani mesela o pili ne kadar ihtiyaç olduysa ona göre süresi değişebilir. Bazılarında 10 seneyi bile geçebiliyor. Nasıl değişiyor? Sadece bataryayı değiştiriyorsunuz. O kadar. Yani kablolar yerleşmiş ya. Siz sadece cildi açıyorsunuz. Oradan sadece bataryayı değiştiriyorsunuz. Şimdi 2 hastalık sormak istiyorum hocam size. Bir tanesi skleroderma, diğeri de sarkoidoz. Bunlar kalbi etkileyen
Evet. hastalıklar değil mi? Evet. Ve mesela bu bir insanın başına geldiğinde aslında teşhisinin konması da pek kolay olmuyor. Yani Tabii. şu sarkoidoz için uğraşan bir tanıdığım var mesela. Yani başka şeyler sanılıyor, o oldu mu gözde etkileniyor diyorsunuz. Tabii. Bu nasıl teşhis edilir, nedir? Bunlardan korunmak için ne yapmak gerekiyor? Şimdi bu söylediğiniz iki hastalık sistemik hastalıklar. Yani birçok organı etkileyebilen sistemik hastalıklar. Tabii ki kalp ve akciğer damarlarını da etkilediği için kalpte bunun bir karşılığı olabiliyor. Mesela sarkoidoz dediniz. Sarkoidoz, skleroderma ikisi de bizim pulmoner hipertansiyon dediğimiz, yani akciğer tansiyonunun yüksek olması. Akciğer, bazı kimselerde akciğer tansiyonu, şimdi biliyorsunuz küçük dolaşım var, büyük dolaşım var. Normal koldan bakılan tansiyon büyük dolaşımdır. Tamam. Bir de küçük dolaşım, biliyorsunuz akciğerden kalbe, kalpten akciğere dönen bir küçük dolaşımımız var. Buranın tansiyonunun yükselmesi başka bir hastalık grubu. Pulmoner hipertansiyon. Bu öyle bir grup. Şimdi pulmoner hipertansiyon dediğimiz grupta birkaç çeşit hastalık çeşidi var. Mesela sebebi bilinmeyen gruplar var. Kimisinde işte kapak hastalığına, tansiyona bağlı gruplar var. Akciğerdeki koaha bağlı gruplar var. Bir de sizin bu bahsettiğiniz sarkoidoz, skleroderma var. Bir de bacaktan pıhtı atması nedeniyle, evet, yani venöz yetmezlik nedeniyle bacaklarda eğer pıhtı varsa, sürekli kronik olarak pıhtı atıyorsa akciğere, zaman içerisinde buradaki akciğerin atar damarını doldurduğu için burada tansiyon yükselmesi nedeni olabiliyor. O da ayrı bir hastalık. Yani 5 çeşit hastalık grubu var. Pulmoner hipertansiyon, akciğer tansiyonunun yüksek olması. Küçük dolaşım tansiyonunun yüksek olması. Bunu nasıl öğreniyoruz? Çünkü kolumuza taktığımız ekoyla anca, değil mi? Sadece evde kendimizin koldan bakabildiği bir şey Hayır, değil. bunu sadece hastanede bir kardiyolog ölçebilir. Ekokardiyografiyle baktığınız zaman akciğer tansiyonunu ölçebilirsiniz. Diğer kalbin sol tarafında hiçbir problem olmadan sadece sağ tarafında, kalbin sağ tarafında akciğere giden kısmı yüksek bulabilirsiniz. Yani tansiyonunuz normal olabilir, normal tansiyona sahip olabilirsiniz ama akciğer tansiyonunuz yüksek olabilir. Ay, yani ne kadar güzel, tansiyonum yerinde deyip biz devam ediyoruz hayatımıza ama bilmiyoruz içeride ne olduğunu. Bilmiyoruz ama bunlar tabii ki nefes darlığıyla geliyor. Yani bunlar da mutlaka semptom geliyor. Tabii. Yani bir yorgunluk, nefes darlığı, yürüme mesafesinin azalması gibi bir sürü tabii ki semptomlarla geliyor. Sarkoidoz ve skleroderma dediğiniz grup da bu grup içerisinde sistemik hastalık olduğu için akciğer çevresindeki lenf bezlerinin etkilenmesi, oradaki işte lenfadenopati diyoruz, lenflerin büyümesiyle beraber akciğerdeki tansiyonun yükselmesi. Sklerodermada akciğerdeki atar damarının, sadece akciğer atar damarını daha fazla sertleştirdiği ve tansiyonunu arttırdığı için bu da özel bir hastalık. Bunların tabii kendine özgü bir ilaç grubu var. Mesela, kortizon mu? Yani normal tansiyon ilacı verilmiyor bunlarda. Tabii. Kortizon hastalık için verilir. Yani skleroderma veya sarkoidoz için tabii ki kortizon verilir. Ama akciğer tansiyonu düşürmeniz lazım. Akciğer tansiyonu düşürmezseniz bu sonunda felaketle sonuçlanır. Ay, Allah korusun, doğru. Tabii, yani mesela idiopatik pulmoner hipertansiyon dediğimiz bir hastalık grubu var. Yani yaşam süresi gerçekten çok sıkıntılı. Ya. Tabii yani 3 sene 4 sene falan, yani o kadar böyle bir şey gibi, hani hayatı tehdit eden bir şeye dönüşüyor. Yani yoğun bakım şartlarına kadar gidiyor iş. Yani tabii kimsede böyle bir şey olmasın ama tabii bu hastalık grubunda kullandığımız özel bir tedavi grubu var. Özel ilaçları var bunların. Yani bildiğiniz tansiyon ilaçları değiller onlar. Onun tanısı konur. Ondan sonra raporu çıkar. O raporla beraber biraz da maliyetli ilaçlardır bunlar. Öyle mi? Tabii. Devlet karşılıyor mu mesela bunlar? Devlet karşılıyor tabii ki. Süper. Yani hocam çok ilginç. Biz de memleket olarak biz şöyleyiz, halk olarak. Aman ya, iyiyim ben, ne doktoru. Boş ver, şimdi bir su içeyim kendime gelirim.
Ya da daha gencim ya, ne kalp doktoru. Hani Evet. maalesef böyle bir cengaverlik tarafımız var bizim Maalesef. ama sonuçları iyi olmuyor. Evet. Yani ne kadar sıklıkla, en azından genel bir check-up, yani çok ayrıntılı olmasa bile hayat kurtaran bölgelere baktırmamız gerekir yani. Şimdi bir kere risk skorunuzu bence öğrenmeniz lazım. Yani sizin kalp krizi geçirme risk skorunuz var. Risk yüzdeniz var. Bunu internette Prevent diye işte şeyi vardır bunun. Karşılığı vardır. Bazı değerlerinizi girersiniz. O değerlerden size şöyle bir değer verir. İşte 5 yıl içerisinde kalp krizi geçirme riski %1. Mesela bu düşük bir risk. Bu toplumun o çan eğrisinin altında kalıyor. Ama %5'in üstündeyse, %5 ile 10 arasındaysa orta riske giriyor. Daha dikkatli olması gereken bir grup. %10'un üstündeyse kesinlikle çok sıkı takip altında olması gereken bir grup. Aslında keşke, ben hep onu söylüyorum, e-nabızda bir de böyle otomatik olarak kardiyovasküler risk skoru kaç diye böyle bir rakam çıkabilse. Çünkü birçok şeyi kaydediyorlar, değil mi? Evet. Yani kiloyu her şeyi görüyoruz orada. Tabii kiloyu, boyu, her şeyi kaydediyorlar. Bir de orada böyle bir çıksa, onların hatta otomatik olarak şöyle yapılsa, eğer 5'in üstündeyse 2 senede bir kontrol diye bir zorunluluk getirilse. %10'un üstündeyse 6 ayda bir, senede bir takip veya teşhis zorunluluğu getirilse binlerce insan kurtarılır. Hayatını kurtarır. Kesinlikle kurtarırız. Yani e-nabızda bence bu yapılmalı diye düşünüyorum. Keşke olsa. Evet. Şimdi hepimizin bir hayali vardır ya, çoğu insanın vardır. İşte yeter büyük şehir, artık gideceğim bir Ege kasabasına, kardeşim hayatı da minimalize edeceğim, aman dokunmayın bana kafası bir noktadan sonra. Bunu gerçekten yaptık diyelim, gittik. Temiz hava, temiz gıda, sigarayı bıraktık, alkol yok. Kaç artar yaşama şeyimiz? Yaşam süresi. Bir kere kesinlikle karaciğer yağlanması azalır. Ben öyle, ama şöyle, alkolü bırakırsanız gidip orada iyice. Orada ya. Şimdi genelde o tip yerlere gidenlerde birazcık alkol oranı artıyor. Değil mi? Evet, alkol oranı doğru. artıyor. Alkolü de bırakırsanız bence en kritik şeylerden birisi bu. Böyle bir yaşam, bir de hani işin içine sporu eklerseniz, stresten de uzak kalırsanız kesinlikle bu metabolik olarak, yaşam süresi olarak size sağlık olarak yansır. Kimisinde 3 sene yansır, kimisinde 5 sene yansır, kimisinde 15 sene yansır. Ama mutlaka yani mutlaka bunun bir karşılığı vardır yani. Benim öyle hastalarım oldu. Ya. Mesela evet, hani profili koyuyorsun, bak bir sürü risk faktörü var vesaire. Hocam ben işte atıyorum Datça'ya yerleşiyorum. Evet, Datça'ya yerleşiyorum. Orada kendime böyle bir özel hayat kuracağım falan şeklinde, öyle bir hastam olmuştu. Unutmuyorum onu. 6 ay sonra geldiğinde inanamadım sonuçlarına. Gerçekten Evet. ya, işte ne kadar ya, İstanbul gibi hele bir yerde yaşarken insanın gerçekten sinirleri de bozuluyor, işte her şeyin yerinden Doğru. oynuyor, onu hissediyorsun. Çünkü yani. çok bilmediğimiz bir sürü risk faktörüyle uğraşıyoruz aslında. Kesinlikle. Hocam şimdi benim bir sürü arkadaşım da görüyorum. Mesela bunlar erkeklerden bahsediyorum. 50 yaşına gelmişler, 45 yaşına gelmişler. Normalde spor yapmıyorlar. Fakat haydi yürüyün halı sahaya, gece 11-12 maç yapacağız mesela. Evet, o biraz sıkıntı. Sıkıntı değil mi? Bu Yani bir sıkıntı. hadi eşler diyor ki yapmayın etmeyin bu yaşta. Bir de aniden, hani bu düzenli de yapılmıyor. Tabii. Aniden coşuluyor erkeklerin büyümeyen tarafı. Ay diyorsun, Allah'ım inşallah başlarına bir şey gelmez. Nedir bunun riski? Şimdi bunun riskini biz çok acı bir şekilde yaşadık defalarca. Neden? Çünkü ben daha önce Koşuyolu Kalp Hastanesi'nde çalışıyordum. Devlet hastanesi. Bizim acil de çok böyle yoğun çalışır. Bir gecede inanılmaz işte hastalar yağar, kalp krizleri yağar falan. Mutlaka hemen yakındaki, hani haftada bir gün falan, yani tabii ki bizi çok üzerdi ama halı sahadan bir kalp krizi gelirdi. Ay Allah korusun işte Evet. ya. Duysunlar Halı sahadan bunları. bir kalp krizi gelir. Ben spor yapmasınlar kesinlikle demiyorum, yapsınlar ama bunu kademeli bir şekilde yapmaları gerekiyor. Yani tamamen sizin az önce bahsettiğiniz, hadi biz ani bir gaza gelişle, çünkü orada ani gaza gelmenin dışında hem heyecan yüksek, bir de
Hani yarışmalı bir spor yapıyorsunuz Tabii ya. çocuklaşıyorlar zaten erkekler. Tabii yarışmalı öyle bir durumlar. spor yapıyorsunuz, depara kalkıyorsunuz falan. Tabii ki bir anda sistem şaşırıyor. Tabii. Yani o güne kadar yapmayınca Ne eğer oluyor diye. mevcut bir darlık varsa, şimdi kalp damarında problem olmayan da bir şey beklemezsiniz. En fazla yorulur. Onda sinsi bir şekilde sessiz bir sorun vardır. Bir anda orada patlayabilir. Ve bize acilimize halı sahadan, yani dediğim gibi sürekli böyle bir ambulansla hasta geldiğini çok acı bir şekilde yaşadığımı hatırlıyorum. O zaman buradan da özellikle beyler size söylüyoruz, altını da çiziyoruz. Ani gaza gelmeyin. Eğer sporcu bir geçmişiniz yoksa, değil mi hocam? Yani Tabii. en azından biraz antrenmanlı değilseniz böyle haydi yürüyün diye halı sahalara Bence koşmayın. 40 yaşın üstüne bunu söyleyelim. Tamam. Yani 40 yaşın altında da çok beklemez insan ama Hı hı. yine belli olmaz, Allah korusun tabii, ama genelde 40 yaşın üstünde falan. 40 yaş üstü için 40 yaş uyarımızı üstünce- yapıyoruz. Evet, öyle bir uyarı yapalım. Hocam gerçekten çok açıklayıcı oldu. Bu sefer rahat rahat konuştuk. Evet. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani Şimdi- mutlaka şu önemli, bunun da altını çizmek istiyorum Ekin dediğiniz. Yani şöyle, biraz ben tabii girişimsel kardiyolog olduğum için Hı hı. yani ben genelde işte anjiyo işlemleri, stent işlemleri, kapak değişimi vesaire, kalp damar sistemiyle alakalı tüm kompleks işlemleri yapan bir hekimim. Bence yani şöyle bir mesaj verebilirim. Dünyada teknoloji geliştikçe inanılmaz şeyler üretilmeye başlandı. Yani mesela stent konusunda belki izleyicilerden merak edenler de olabilir. Stentler konusunda da gelişmeler oldu. Balonlar konusunda gelişmeler oldu. Kapaklar konusunda gelişmeler oldu. Dolayısıyla ben diyorum ki sağlığınızı koruyun. Bu söylediğimiz disipline dikkat edin. Kötü alışkanlıklardan uzak durun. Hareketsiz kalmayın. Kötü beslenmeden uzak durun. En azından akşam saat 7-8'den sonra bir şey yememeye çalışın mesela. Eğer ailenizde kalp hastalığı varsa, ani ölüm gibi bir hikaye varsa mutlaka bir kontrolden, check-up'tan geçin. Bir kardiyolog gözetiminde. Ve sağlığınızı korudukça yaş ilerlese bile insan ömrü giderek uzuyor. Yani bugün yapamıyoruz dediğimiz şey 5 sene sonra yapılabilir hale geliyor. Dolayısıyla ne kadar sağlığınızı korursanız ömrünüzü daha fazla uzatmış oluyorsunuz. Çünkü yeni Şansımız artıyor. şans artıyor. Ay ne kadar Şans, güzel. teknoloji ve teknikler artıyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. İyi ki Ben teşekkür geldiniz. ederim. Her zaman yine bekliyoruz. Ben Tekrar teşekkür tekrar ederim. bekliyoruz. Sağ olun. Profesör Doktor Mehmet Vefik Yazıcıoğlu bizlerle birlikteydi efendim. Çok değerli bilgilerinden yararlandık. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.